arkadaşlar. BELS Okulu'ndayız ve okul yetkilimiz Maycon Bey ile beraberiz. Maycon Bey Brezilyalı ama burada uzun zamandan beri çalışıyor. Thanks so much Maycon again for welcoming us and thanks so much for this lovely bag and the stuff inside. So we are now entrance, right? The entrance. Can you introduce here? And first you introduce yourself. Yes. Yeah. Günaydın, Maycon. This is how I can tell in Turkish. And teşekkürler. Günaydın, günaydın ve teşekkürler. Sadece söyleyebildiğim iki kelime diye. We are very happy to welcome all the Turkish students. We are here at our student lounge where they spend most of the time and they can meet other students, interact and make friends. Burası öğrencilerin bir araya gelebilecekleri lounge diyor. Burada birlikte konuşabiliyorlar, kaynaşabiliyorlar veyahut da çay kahve içebiliyorlar. Görüyorsunuz burası öğrencilerin oturup kaynaşabildiği alan. And I see the flag, Turkish flag. It's so lovely. Türk bayrağını da koymuş kendisi. So you have been in Turkey and you put the flags. Twice, and I love Turkey. It's one of very special countries for me. The people is fantastic. The country itself, the food. Yemeklerimiz tabii ki herkes bayılıyor ve Türkiye'nin çok özel bir ülke olduğunu söylüyor. Arkadaşlar her sınıfta bu şekilde smartboardlar var. Bu akıllı tahtalarda öğretmenler işte hemen yazabiliyor ya da öğrenci de yazabiliyor. Bunun güzel yanı okuma, anlama ve karşılıklı interaktif olarak eğitimi kolaylaştıran bir şey. Daha da önemlisi sınıfta yapılanları bu tahtayı PDF olarak öğrenci download edebiliyor veyahut da öğretmen öğrenciye ödevleri hemen PDF olarak gönderebiliyor. Bunlar güzel. İlerleyen aşamada diyor meta gözlükleri, o virtual reality, sanal gerçeklik gözlükleriyle yapmaya çalışacağız diyor. Şu an çok yeni bir teknoloji. Nasıl bir etkisi olur şu an tam bilemiyoruz ama ileride bunu da düşünüyoruz diyor. Şu an sanırım onunla ilgili girişimleri var. Evet arkadaşlar, BELS Okulu'ndayız. Tekrardan Maycon Bey bizi karşıladı. Okulu gösterdi, okulla ilgili bilgilendirmeler verdi. Şimdi bunları birlikte röportaj şeklinde kendisinin ağzından dinleyeceğiz. Maycon, thank you so much for welcoming us. It's a lovely school. It's nice to meet you first and be here. Can you introduce yourself? Thank you very much. Teşekkürler. Günaydın, Maycon. And that's all I know about Turkey. In Turkish, need to practice more. Thank you for coming, and I'm happy to show the school and present to your students. Okay. Teşekkürler ediyor. Yine teşekkürler ve günaydın bildiğim iki kelime diyor. Bu çok hoş bir şey. Başka bir dilde gelip bizi kendi dilimizle karşılaması çok hoş bir şey. Ve buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum size. Yes. So we are in BELS now. Can you mention the location? Let's start from the location. So where is BELS? We are located in the north of the island of Malta, in the seaside. It's perfect for the students who are looking for the main island, but they don't want to be in the middle of the crowd. They don't want to be in the busiest area of the country. Okay. Malta'nın kuzeyinde hemen deniz kenarında arkadaşlar. Bu güzel bir şey yani. Buradan çıkıp hemen arkadaşlarınızla sahile gidip denizde vakit geçirebilirsiniz. Burası biraz daha o şehrin San Julian gibi yoğun bölgelerinin dışında kaldığı için daha sakin bir bölge. Kendisi de ondan bahsediyor. Malta adasındayız ama yoğun bölgesinde değiliz. Deniz kenarında sakin küçük bir kasabasında. So, here in BELS, how many classrooms do you have? Which nationalities do you receive? So, can you mention? And which levels are you providing the education? We have all the levels, so since elementary, so when you are studying your English, until the advanced. So we cover all the levels. All the levels. In 14 classrooms, all very well writing, with smart panels, very updated technology. And we have also started with the virtual reality, and all the students, they will receive
a book. A book. Okay. We work with National Geographic, Uh-huh. and every time the students, of course, they study here long term, they can take the test, see how they develop, Uh-huh. and they can move levels. Levels. Okay. Hangi seviyelerde kaç tane sınıfımız var? Hangi nationalities yani milletlerden öğrenci kabul ediyorsunuz diye sordum. Kendisi her seviyeden öğrencilerin olduğunu başlangıçtan üst seviyeye kadar her seviyeden öğrencilere eğitim verdiklerinden bahsetti. Okul sınıf içerisindeki son teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarından özellikle akıllı tahtalar, smartboard diye geçiyor. Bunlar her sınıfta mevcut. Bu işi biraz kolaylaştırıyor ve bu kitabı kullandıklarından yani live farklı seviyelerde burada da var. Farklı seviyeler için National Geography'nin hazırladığı kitap güzel, renkli ve hem öğreniyorsunuz hem heyecanlı, cıvıl cıvıl yani farklı yerlerden National Geographic dergisinden ilgi çeken article'lar, pasajlar bunları kullanıyoruz ve öğrencilerimize sunuyoruz. İleride yakın bir gelecekte de virtual reality bu meta gözlüklerini kullanacaklarını veyahut da bunun üzerine çalıştıklarından bahsetti. Perfect. So, classrooms, you have I think 14 classrooms here. 14 tane sınıfımız var. And how many students in each? We have a maximum of 12 students. En fazla 12 öğrenci. It's divided per level of English, all the classrooms. Her sınıf seviye ayrılıyor. And how do you assess the level? So, I want to come here and I make my registration and then what should I do? Or how do you assess my English level? Seviyenizi nasıl belirliyorsunuz? They take the test online. Online, before coming. Before coming. So when they arrive here, they already know, we already know where they will need to come. But for example, sometimes we have a student that takes a test and is one level, but when they arrive here, they feel not very comfortable in that classroom. Yes. So, for example, we had this week a case. She took the test and she was upper intermediate. No, pardon. Elementary. She was intermediate. Intermediate level. Okay. But the reality, she was not intermediate. She was like beginner. Yes. But in the test, she did well, but she couldn't understand everything. So the teacher, during the first day, they do an analysis of the student as well. If they feel the student is not ready or is too advanced, they lower or they move levels. It depends on each student in each case. Öğrenci seviyesini neye göre belirliyorsunuz dedim. Yani gelen öğrenciyi bir sınıfa yerleştirmek gerekiyor. Öğrenci kayıt olduktan sonra online link gönderiliyor. Öğrenci evinde linke tıklayarak bir gramer sınavını yapıyor ve bu gramer sınavına göre bir seviye belirleniyor. Ama bu tabii ki bazı öğrenciler yazılı sınavları iyi yaparken, gramer bilgileri iyiyken konuşma ve anlamaları o kadar iyi olmayabiliyor. Buraya geldiklerinde ilk gün öğretmen eşliğinde bir yüz yüze bir görüşme oluyor. Buna göre gramer sonucu ve o konuşma sonucunda, mülakat sonucundaki seviyeye göre bir sınıfa yerleştiriyor. Ama yine de öğrenci sınıfa yerleştirildiğinde bazen o sınıfın altında veya üstünde kendini hissedebilir. Zaten öğretmen de bunu analiz ediyor ve buna göre sınıfını bir üste veya bir alta alabiliyor. Bu hafta içerisinde yeni kayıt olan bir öğrenci de bu yaşanmış. Bayan arkadaş gelen kişi gramer testini iyi yaptığı halde ama iyi konuşamıyordu diyor. Onu bir alt sınıfa aldık diyor. Çünkü kendini iyi hissetmek için. Perfect. And how about the accommodation? Accommodation, we have two types of accommodation. We have one we call comfort, because they offer the basic comfort for the students to stay. And we have the superior, which is a superior level, and which means includes air conditioner with unlimited use in the rooms. The air conditioner as in summer and in the cold as well. So if they feel in cold, it works as a heater. Konaklama ikiye ayırıyoruz diyor. Comfort ve superior diye. Comfort yani konaklama için gerekli olan her şey aslında basic veyahut da ne diyelim gerekli olan şeyler. İşte odanız var. Mesela superior dediğinde de ona ek olarak kliması var diyor. Burada Malta tabii sıcak Akdeniz ülkesi olduğu için soba veya kalorifer yok. Klimayla halledebiliyorlar yaz kış.
sıcak veya soğuk hissettiğinizde klimayı limitsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Yeah, and we have homestay accommodation we provide or student Homestays we prefer apartments. to reserve for the minors students For when minors, they are sadece 16, 17. 18 altı, 16, 17 yaş yaz okulları programları için sadece aile konaklaması. And the others, it's the student apartments, right? Yeah, so all of the adults, they stay in students' apartments, Perfect. which is our residence. Okay. Each apartment has 3 bedrooms, Hı hı. so they can fit up to 6 people, depending on availability, of course. Oh yeah. So, adultlar için yani 18 üstü gelecek olan arkadaşlar için öğrenci ev paylaşımı, apartman dairesi paylaşımı oluyor. Her apartman dairesi 3 odadan oluşuyor ve maksimum bir odada 2 kişi kalabiliyor. Dolayısıyla 6 kişi bir evi paylaşıyorsunuz. Ortak bir salon ve mutfağı olduğu için de yine kaynaşma imkanı oluyor. Yes. Approximately how much the price, the accommodation price, roughly? We have Of course, it accommodation, changes the duration. of course, but we have, I'm going to say the regular, like the standard, which is the 12 plus weeks, which a Turkish normally goes. Yeah. We have packages between accommodation and tuition, starting with 277 euros. For 12 weeks, right? Per week, 275. 200 euros and 77. 75. Okay. Fiyatları yaklaşık olarak öğrenmek istiyorum dedim. Genelde öğrenciler arasında 12 hafta civarında, yani 12 haftalık genellikle kayıt oluyorlar. 12 hafta. Ama şöyle değerlendirebilirsiniz. Haftalık olarak 277, 277, right? 277 euro haftalık kurs artı konaklama ücreti. Yani paket olarak ikisi dahil 277 euro olmuş oluyor. Tabii kurs süre arttıkça bu haftalık birim ücreti düşüyor. 12 hafta olduğu zaman birim ücreti 277 değil, belki 260'a olmuş oluyor. When, for example, for 12 weeks, maybe the unit price, the rate price decreases, right? Yeah, so 12-week package is around 3,500, around that price. Yani 12 haftalık mesela kurs artı konaklama yaklaşık 3.500 euro gibi. It's I think affordable. It's very good one. Because course fee plus accommodation all included. Yes. Perfect. And yeah, about the student, why students should come here? What is the, I mean, Malta. Let's talk about Malta first. What are the advantages of Malta? What do you think? We have everything the students need and looking for when they want to travel in Europe. They want to see historical buildings. They want to see the history of the world in general. Good food. Learn English with quality. It's a very safe country. It's a very safe destination. And the best part is, compared to many other countries in Europe, we are one of the lowest one when we say about expenses. Economic. Yeah. So cost of living is very low. Malta'yı özel kılan öğrenciler neden Malta'yı tercih etmeli sizce diye sordum. En önemli şeylerden bir tanesi burası tarihi bir ada ve hem tarihi ada binaların arasında bulunmak sonuçta güzel hissettiriyor insanı ve Malta turistik de bir bölge olduğu için hem buraları gezip görme hem de eğitim alabilme, İngilizce öğrenme imkanı var. Malta'yı güzel kılan, doğru kılan şeylerden bir tanesi güvenli olması. Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden bir tanesi ve daha da önemlisi dedi, burada yaşam giderleri, masrafları çok daha düşük Avrupa şehirlerine göre tabii ki de. And also there is beach, right? In the summer, we cannot forget about that because we have a summer as a real summer. So we have summer with over 30 degrees, so the student can study in the morning, which is another advantage that most of the adults programs are held in the morning. So we don't have evening, afternoon, and the students don't know when they are going to study. With us, they know where they're coming. It's just morning classroom. Not afternoon, not evening. Only if it's extremely needed, if something happened, but it's not the regular procedure. Yeah. Here is, by the way, St. Paul's Bay, right? St. Paul's Bay, yes. Bu BELS Okulu St. Paul's Bay'de arkadaşlar. Malta St. Paul's Bay'de. Hemen zaten yaklaşık yürüyerek 2 dakika sonra direkt plaj.
Buradan sabahleyin eğitiminizi aldıktan sonra dilerseniz arkadaşlarınızla sahile gidip orada vakit geçirebilirsiniz. Yes, it's perfect. Just walking distance. Just walking distance, and all our accommodation is just 1 block away from the sea as well. Yeah. Ve bütün konaklamalarımız diyor sadece 100 metre, en fazla 100 metre ötede diyor sahilden. Bu da bir avantaj. Aynı zamanda okula maksimum 15 dakika yürüme mesafeleri. The walking distance to school, right? Walking So, distance, all of them. in a week they can be around here, and in a weekend if they want they can go to city center. Hafta sonu dilerseniz şehrin merkezine gidebilirsiniz. Orası biraz daha yoğun oluyor. Hafta içi burada zaman geçirip daha sakin bir bölge çünkü burası. Hafta içi de merkeze gidebilirsiniz. How about the transportation to the city center? Oraya ulaşımı soruyorum. It's very, very easy. They have the bus just in front of the residences or just around the corner of the school, and they have many buses that go. How long does it take to go to city center? From here to St. Julian's, it takes about 45 minutes. 30, 40 And to Valletta, it's approximately 1 hour. 1 hour. Which is Buradan very, very short when you compare. What happened very easy is the students, they get used to going out around this area, and they don't like very much going out to the main busiest area because they prefer going out with their friends here. They can walk to any bar or club around our area, and they can return home just walk distance. Boston. Evet. St. Julian ve Valletta şehrine ulaşımı sordum. St. Julian yine turistik bölgelerden bir tanesi yaklaşık 40 dakika sürüyor buradan otobüste. Valletta'ya da 1 saatte gidebiliyor diyor öğrenciler. Orada atıyorum hafta sonu zaman geçirdikten sonra yine otobüste gelebiliyorlar. Burada otobüs yani toplu ulaşım çok rahat. Hepsi otobüste oluyor. Tren yok bu arada. Ve tabii ki bu bölgede de tabii ki dolaşabileceğiniz, takılabileceğiniz yerler var ama burası şehrin merkezinin biraz daha dışarısında. Okay, so in the city center, students can go, and the other thing I think we need to mention is the bus card. So it is free here. It's free. It's fantastic. So the students, they apply for the student card when they are students, of course, and the rights, so they do not pay anything. They just pay to get the card. How much is it? Is it 15 euros? It's between 15, 18, 20 euros. Yes. 15-20 pound arasında bir kart ücreti veriyorsunuz ve bu kartı bir kereliğine veriyorsunuz. Bu kartla mesela İstanbul kent kartı gibi, İstanbul'un kartı gibi veyahut da İzmir kent kartı gibi bu kartla arkadaşlar öğrenci kartı otobüslere ücretsiz olarak binebiliyorsunuz kaldığınız süre boyunca. But they need to enroll at least 90 days, right? If they come 1 month, Yes. can they use this card? No, they need to have a program booked at least for 12 weeks. 12. So 3 months. 3 months. En az 90 günlük bir kaydınızın olması lazım. Eğer 90 gün ve üzerinde bir kayıt oluyorsanız öğrenci kartı çıkartabiliyorsunuz ve bu kartla öğrenci kartını her halükarda çıkartıyorsunuz ama otobüs kartını alabiliyorsunuz. Otobüs kartını almaya hakkınız oluyor ve ücretsiz olarak Malta'da dolaşım hakkına sahip olabiliyorsunuz. That's great. So they can get student card, right? Even if they are enrolled 1 month, still they can get The student card from the school, yes. Yeah, from the school. With the student card, can they get on board the bus? Discounted fee or student fee? No, Or is it then the it's the same price. How much is it? It's about 2 euros per ride. Per ride. 2 euros per ride. Yani bir otobüs bileti ne kadar diye sordum. 2 euro. I think they can use 2 euro one bus or more than one bus. No, it's like a connection. So, for example, it's a 2 hours gap. So, for example, if you got in the bus at 1 o'clock, you can get another one until 3 o'clock. 2 saat içerisinde 1-2 euroyla dolaşımınızı yapabilirsiniz. Aktarma yapabilirsiniz. 2 saat içerisinde geçerli olmuş oluyor. 2 saatten sonra tekrar bilet almanız gerekiyor. So, for example, if they go to the supermarket, they can go by bus, they can do their shopping, then come back. Then come back. If it's in between 2 hours, they just pay 1 buck. Okay. But we have everything in a walk distance here.
So truly, they only will use the card when they want to go further and explore the island. Yeah. Burası aslında alışveriş ve her şeyi yapabileceğiniz yürüme mesafesinde. Ama mesela şeyi örnek verdi otobüste. Eğer bir markete gidiyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz ve 2 saat içerisinde tabii ki dönebilirsiniz. Bu sadece 2 euroya mal olur ama okul dediği gibi alışveriş ve pazar yerlerine her şeye yakın. Genelde zaten öğrenciler, buraya gelen öğrenciler de Valetti veya St. Julius gibi şehir merkezlerine biraz daha atraksiyonun yoğun olduğu yerler için kullanıyor. Veyahut da plajlara gitmek için. Malta'nın farklı bölgelerinde harika plajlar var. Orada mesela Gold Coast gibi, Bay gibi oraya gidip orada günü geçirmek isterseniz buradan otobüse binip o şekilde gidebiliyorsunuz. How about the activities, social activities? They can do so much here and a lot of activities, a lot of things they can do for free. And things that they want to explore, they can book everything at our reception and they can pay directly here and we organize the activities for them. So they don't need to worry about anything. I just want to do this activity. For example, I want to go horse riding. We book everything, we arrange everything and they pay here for us. Okay. Bu okul aynı zamanda kendi düzenlediği sosyal aktiviteler var. Zaten bu tanıtım boardlarda bunun haftalık yazmışlar. Resepsiyonda öğrenci sadece gidip ismini yazdırıyor buna katılmak istiyorum diye. Ama bunun dışında mesela bot turu veyahut da biraz önce onun örneğini verdi Maycon Bey. At biniciliği. Bunu mesela eğer yapmak istiyorum derseniz burada onunla ilgili zaten reklamları da dönüyor. Daha doğrusu ilanları da dönüyor. Bunu yapmak istiyorum dediğinizde isminizi yazdırıyorsunuz. Her şeyi biz ayarlıyoruz diyor. Ödemesini bile burada yapıyorlar. Ve öğrenciler buna katılabiliyor. Ama okulun düzenlediği aktivitelerin hepsi ücretsiz. Yes. And one last question. The youth program, the younger program you also offer, right? Can it be individual or must be the group? No, they can travel individual. So even if they are like 14 years old and 15, 16, and they want to travel, they don't need to travel as a group. They're gonna come, we're gonna have more students, similar age, and we're gonna take care of these students as they're part of our family. And they are placed in homestay. The landlords, they take care, right? Depends on the program. If they are 16 and 17, they can book homestays. Okay, 16-17 yaşında konaklama sadece aile yanında oluyor. Onun altında younger than 16. Younger 16, they need to stay in our summer camp. Okay. 16'dan küçük olanlar da summer camp programına da katılmak zorundalar. What is summer camp program? It's a program specially created for students between 11 years old and 17. 11, 16, 17 yaş dedi. 11, 17 yaş arasındaki öğrenciler için olan program. They stay in a hotel in our residence with 24 hours leaders in-house. So they were going to have supervision 24 hours. They're going to have all the 3 meals together. They're going to have the activities. So it's a learning experience with activities, safety, and they are going to stay in the same place. Same place. Bizim yurtlarımızda kalıyor diyor ve okul yetkilisi mutlaka başlarında bir okul yetkilisi ve gözetmeninde 3 öğün yemek dahil aktivitelerle bezenmiş. Aslında İngilizceyi öğreten harika bir program. O yaş grubu çocuklar için hem eğlenerek hem görerek, gezerek ve farklı bir ülkede deneyim kazanarak öğrendikleri bir program olmuş oluyor. I think we covered all of things. And would you like to say anything to Turkish students from here, from the lovely school, lovely Malta? What would you recommend them? Son olarak ne söylemek istersiniz diye sordum ve sizlere ne tavsiyede bulunur diye. You are more than welcome here in our schools. We will be very happy to have you here with us, and I cannot wait to have more Turkish students studying at BELS and experience what we say. Learning is fun, and we offer very good academic learning. Then you can cut, please. Let's start again. So thank you
come to study with us, come to experience what we offer. You're going to be very well welcome and very happy with us. Thank you so much. Son olarak ne söylemek istersiniz diye sormuştum. Dedi ki buraya her zaman bekliyoruz sizi. Türk öğrenci, daha çok Türk öğrenci bekliyoruz. Ve her zaman burada en iyisini, en kalitelisini, en iyi eğitimi vermek için uğraşacağız ve uğraşıyoruz. Sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız kendisiyle. Thank you so much, Maycon. It was a pleasure to be here and lovely to see the school. Thank you. Thank you very much. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar BELS Okulu'nu dolaştık. Bu güzel. Şirin Okulu dolaştık. Okulda 14 tane sınıfı var ve gözlemlediğim, gördüğüm şu genelde Kuzey Avrupa ülkelerinden çok gelen öğrenci var. Aynı zamanda 18 altı ve 18 üstün öğrenciler de var. Okulla ilgili, BELS Okulu ile ilgili bilgi almak için veyahut da kayıt için benimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda Malta ile ilgili ve kayıt işlemlerini yine birlikte yapıyoruz ve çekinmeden benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza üye olmadıysanız, abone olmadıysanız lütfen abone olun veyahut da takip etmeye devam edin eğer aboneyseniz. Çünkü yeni videolar, yeni röportajlar, yeni bilgilendirmeler gelecek arkadaşlar. Aynı zamanda sorularınız olursa yine yeni videolarla ilgili veyahut da yapılması ya da konuyla ilgili, yurt dışı eğitimle ilgili her zaman çekmemi istediğiniz, paylaşmamı istediğiniz bilgiler olursa bunları da yine benimle paylaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. O noktada da size bilgilendirme videoları yaparım. Aynı zamanda Instagram sayfamıza da lütfen abone olun. Hepinize iyi günler diliyorum.